Selam, herkese yeniden merhaba. Yeni bir marka challenge videosuyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Zara'da bulunan 430 lira değerindeki bu çantayı öreceğiz. Yine ben elimde olan ipleri değerlendirdim ve bu şekilde farklı bir renk oluşturdum. Siz de yine elinizde olan renklerle bu şekilde farklı renklerle uygulayabilirsiniz bunu. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Çanta için bu şekilde pamuklu iplerden kullanacağım. Elimde yine bu renk vardı. Bu rengi değerlendiriyorum. Şöyle kalın bir ip bendeki. 4,5 numara tığ kullanacağım bunun için. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka içerisine trabzan yapmaya başlıyoruz. Zincirle beraber bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şunu toplam bir üçlü grup olarak varsayıyorum. 1 2 3. Bir üçlü grup daha yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Bundan 6 tane yapacağız böyle. 1 2 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. 3 tane oldu. Altı tane üçlü grup yaptım. Şurada 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu 5 ve şu 6. Aralarında birer zincir var. Son zinciri çektim. Şu halkayı sıkılaştırıyorum. Ve en son yaptığım zincirin üzerine bu şekilde bağlıyorum. Şöyle bir yürütme yapıyorum. Ve hemen yan tarafa geçiyorum. Üçlü grubun yanına geçtim. Bir zincirdeki boşluğa geldim. Şimdi buraya 2 tane üçlü grup yapacağım. Bu bir zincirin içerisine. 2 zincir çektim. Bunu bir trabzan olarak varsayıyorum. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere. 1 2 3. Bir tane zincirin içerisine 2 tane üçlü grup yaptım. Burada zincir çekmiyorum. Hemen yan taraftaki zincire geçiyorum. Yine buraya 2 tane üçlü grup yapıyoruz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Bu şekilde bütün zincirlerin içerisine böyle ikili gruplar yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane daha yapacağım. Yani toplamda 6 tane böyle ikili grup olacak elimde. Aralarda zincir çekmiyorum. Sadece bu zincirlerin arasındakini çekiyoruz şuraya. Evet, sırayı bitirdim. Bu şekilde elimizde bir altıgen oluştu. Şimdi bunu buradan birleştiriyorum. Üst sıraya geçtim. Şimdi şuradaki zincire gelmem gerekiyor. O yüzden şuradan bir tane yürütme yapıyorum ve buradaki zincire geçiyorum. Bu zincir grubuna bir tane üçlü trabzan grubu yapıyorum.
Şöyle 3 tane yaptım. Şimdi normalde hani motiflerin tam bu köşelerine yine köşe getiririz. Ama ben yuvarlak olmasını istiyorum. O yüzden bu köşelere böyle üçlü grupları getireceğim. Tam şu ortalarına da köşe gelecek olan yeri getireceğim. Böylelikle böyle altıgen olarak büyütmemiş olacağız motifi. Şimdi burada 2 tane üçlü grup yapıyorum. Üç trabzan, bir zincir ve tekrar 3 trabzan aynı yere. Şimdi buradaki tam bu köşe gibi olan yere sadece 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve tam bu ortadaki kısma 3 trabzan, 1 zincir ve 3 trabzan yapıyoruz. Üç trabzan, bir zincir, tekrar 3 trabzan. Bakın yine bu köşeye geldim. Buraya tekrar 3 tane trabzan. Buraya geleceğim. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Buraya geleceğim. Sadece 3 trabzan. Burası yine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Bu şekilde bu sırayı bitireceğim ve biraz daha yuvarlak bir motif elde etmiş olacağız. Altıgenden yuvarlığa döndürüyoruz. Evet, sırayı bitirdim. Motifim bakın biraz daha yuvarlak olmaya başladı. Şimdi bu sırada hiç artırma yapmadan bütün deliklere, bütün zincirlere 3'er tane trabzan yapacağım. Marullanma olmasını istiyorum. Yani şöyle biraz daha çoğaltırsam marullanma olacak. Bir üst sıraya o yüzden tekrar çoğaltma yaparak başlayacağız. Şimdi bu sırada şuradan tekrar yürütme yaparak zincire geliyorum. Hiçbir şekilde artırma yapmadan bütün deliklere üçerli gruplarda trabzan yapıyoruz. Aralara zincir çekmiyoruz. 3 trabzan, zincire geldim. 3 trabzan, tekrar zincire geldim. 3 trabzan. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Arttırma yapmadan sırayı bitirdim. Şimdi bu sıramızda tekrar yine üst sıraya geçiyorum. Şuradan yine yürütme yapıyorum. Bir tane ve zincire geliyorum. 2 zincir. Şimdi buraya bir tane üçlü gruptan yapıyorum. 3 trabzan. Şu şekilde bir zincir ve tekrar 3 trabzan. Şimdi hemen yanındakine bir tane üçlü grup. Yine yanındakine bir tane üçlü grup. Şimdi yanındakine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan yapıyorum. 2 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Şimdi şu işlemi bütün sıraya yapacağız. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, üçlü grup, üçlü grup,
Tekrar 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Üçlü grup, üçlü grup, 3 trabzan, 1 zincir, üçlü trabzan. Bu şekilde sırayı döndürerek bitireceğiz. Evet, 5. sırayı da tamamladım. Şimdi 6. sıradayız. 6. sıramızda yine arttırma olaylarını tam şu ortaya denk getireceğim. Şu köşeye olacak kısımları şuraya denk getireceğim ki böyle biraz daha yuvarlak olsun. Bakın bu şekilde yaptıkça yoksa altıgen olmaya başlıyor. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Buraya bir tane üçlü grup yapıyoruz. Şuraya bir tane üçlü grup yapıyoruz. Bu sırada normalde peş peşe 3 tane üçlü grup oluyor ama bir tanesi şu an burada kalacak. Buraya yapacağız o üçlü grubun, bu baştakini. Şimdi tam ortaya denk geldim. Tam ortaya bir tane üçlü grup, bir zincir ve üçlü grup yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir, 1 2 3. Şimdi yanındakine üçlü gruptan 1 2 3. Hemen yanındakine yine üçlü bir grup. 1 2 3. Yine yanındakine üçlü grup. 1 2 3. yapıyoruz. Şimdi buraya 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 trabzan yapıyoruz. Şimdi sıramıza göz atalım tekrar. 2 arttırma arasında 3 tane üçlü grup var. Bu sırada da bu şekilde. Yani şimdi burası arttırma olarak varsayarsak bir üçlü grup, ikinci üçlü grup, üçüncü üçlü grubu yapıyorum. Tekrar 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Bir üçlü grup, bir üçlü grup, bir üçlü grup. Tekrar 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Sıra bu şekilde tamamlanacak. 6. sırayı da tamamladım. Şimdi son sıramızı arttırma olarak yapacağız ve ondan sonra arttırma yapmadan devam edeceğiz. Şimdi yine böyle tam bu köşelerin ortasına denk getireceğim bu köşe olacak kısımları. Şimdi buradan buraya yapabilirim mesela. Bir üçlü grup yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar bir üçlü grup yapıyorum. Şimdi buraya bir üçlü grup yapıyorum. Buraya bir üçlü grup yapıyorum. Şuraya bir üçlü grup yapıyorum. Buraya bir üçlü grup yapıyorum. Yani bir alt sırada 1 2 3 tane üçlü grubumuz vardı. Bu sırada 1 2 3 4 tane üçlü grup olacak. 1 2 3 4 yapıyorum. Buraya geliyorum. Bir üçlü grup, bir zincir ve bir üçlü grup yapıyoruz. 1 2 3 4 tane arttırma yapmadan üçlü grup yapıyoruz. 5.'ye geliyoruz. Üçlü grup, bir zincir, üçlü grup yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde dönüyoruz
Ve ondan sonraki sırada da arttırma yapmadan örmeye devam edeceğiz. Arttırma yapmadan da 22-23 sıra öreceğiz ve sonrasında ayırmaya başlayacağız çantamızı ikiye. Evet, en son arttırma işleminden sonra 22 sıra arttırmadan ördüm ve şimdi çantamı ikiye ayıracağım. Şöyle ben ayırdım şimdi. Sayısını söyleyeyim size. Şimdi bu tarafta 18 tane arka kısma kadar. Yine bu tarafta da 18 tane arka kısma kadar trabzanlarımızı ayırdık. Şimdi bundan sonrasında buradan örmeye başlayacağım. Buraya yapacağım. Üçlü grup buraya yapacağım. Yani bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Bir üst sırada da eksilterek devam edeceğiz. Başlayalım yapmaya. Bu şekilde bağlarsanız eğer sırayı karıştırmazsınız. Yani buradan bağlamanıza gerek yoktu. Arka tarafta bağlarsanız sırayı karıştırmazsınız. Şimdi zinciri çektim. Üçlü grubu yapıyorum. Böyle. Bu şekilde arkadaki ipe kadar öreceğim. Buraya kadar öreceğim. İşaretlediğim ipe kadar geldim. Şu an burada 18 tane üçlü grup var. Yine aynı şekilde diğer tarafta da 18 tane üçlü grup olacak. Şimdi bunu buradan döndürüyoruz. Ve artık bunun üstüne böyle eksiltme yaparak gideceğiz. Şimdi buradan tekrar yürütme yaparak şuradaki boşluğumuza geliyoruz. Boşluğumuza geldik. Zincirimizi çekiyoruz ve başlıyoruz üçlü gruplarımızı yapmaya. Sıra sonuna kadar, buradakine kadar örüyoruz. Sonra buradan yine aynı şekilde tekrar geri dönüyoruz. Ve böyle merdiven şeklinde iki taraftan da daraltarak şöyle son 3 tane üçlü grubumuz kalana kadar küçültüyoruz. İki tarafı da aynı şekilde yapacağız. Çantanın kenarlarını bu şekilde söylediğim gibi daralttım. Son 3 tane kalana kadar ördüm. Şimdi bu kenarların bu kısımlarını sık iğne geçeceğim. Yani sık iğne geçeceğim derken zincirlerini geçeceğim. En son sık iğne geçeceğiz. Şimdi başlayalım. Ben biraz terste kalmışım. Buradan gitmek istemiyorum. Şuradan döneceğim. Yoksa tersten gitmek zorunda kalırım. O yüzden başa dönüyorum. Şuradan sık iğne yaparak başa geçeyim. Kenara geldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradakinin en uç kısmına şu şekilde bağlıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Yine bunun uç kısmına bağlıyoruz. Buradan bu şekilde bağlayarak bütün kenarları gezeceğiz. Şu kısımda da yine normal sık iğne ile geçebilirsiniz şu uç kısmın en alt kısımlarını. Bütün kenarlar dolaşıyoruz bu şekilde. Çantanın bütün kenarlarını döndüm bu şekilde. İpi buradan kopartmıyorum. Burada bırakacağım. Dursun.
ya da kopartabilirsiniz. Şimdi şu motiflerden yapacağız. Çantanın sap kısmı için. 3 tanesini hazırladım. Bir tanesini birlikte yapacağız. Şimdi renkleri yine ben kendi elimde olan renklerden yaptım. Yeni ip alacaksınız. İsterseniz uygun renkleri alabilirsiniz. Şimdi öncelikle orta kısmı için başlıyorum. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halka içerisine zincirimizi çekiyoruz 3 tane. Sonrasında 3 tane zincirle birlikte 3 trabzan yapıyoruz. Bunları uzun trabzan yapabilirsiniz. Veya üçlü veya ikili trabzan yapabilirsiniz. Fark etmez. 2 zincir çekiyorum. Yine tekrar 3 trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sonuncu 3 trabzanı yapıyorum. Son olarak 2 zinciri çekip halkamızı sıkılaştırıyorum ve sonuncu zincirimize bu şekilde bağlıyorum. Buradan ipi kopartıyoruz ve diğer renge geçeceğiz. Şimdi diğer bir rengimizle kenarlarını döneceğiz. Herhangi bir köşeden başlıyorum. 3 tane trabzan yapmaya. 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Aynı deliğe tekrar 3 trabzan yapıyorum. 3. Yanındaki deliğe geçiyorum şu kısma. Yine 3 trabzan, 1 zincir ve 3 trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde diğer tarafları da bu şekilde dönüp motifleri tamamlıyoruz. Sonrasında bunları arkalarını şu şekilde birbirine çevirip çantanın rengiyle buradan iki köşelerini birbirine dikiyoruz. Bunu buna dikiyorum mesela. Bunu buna dikiyorum. Bunu da buna dikiyorum. Sonra da bu 4 taneyi gidip çantaya dikiyorum. Bunları diktim. Bu şekilde. Şimdi buradan kopartmadığım ipi alıyorum ve yine bütün çantanın köşelerine buradan sık iğne döneceğiz. Önce burayı, sonra da burayı. Buradan bu şekilde sık iğne yaparak bütün etrafını döneceğiz. Çantamızın iki kenarının da kenarlarını bu şekilde sık iğne döndük. Sonrasında şu kenarları yapmaya sıra geldi. Bunun içinde ben bir tarafını yaptım önceden. Bu şekilde yapacağım yerlere iplerle işaretler koydum.
Mesela en baştaki bir taneyi yapıyorum. Şuradakine, şuraya değil. Buraya yapıyorum. Sonra bir tane deliği boş bırakıyorum. İkincisine tekrar işaret koyuyorum. Bir taneyi boş bıraktım. İkinciye tekrar işaret koydum. Birini boş bıraktım. İkinciye işaret koydum. Bu şekilde işaretlerimi yerleştirdim ve yapmaya başladım. Burada bakın. Şöyle göstereyim. Bir tane boş. Diğerinde yapılı. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Şu uzun kenardan şöyle tutayım. Şu uzun kenardan başlıyorsunuz. Buradan ayarlarsanız hepsi aynı denk geliyor. Bu şekilde bir tane boş bırakıp bir tane yaparsanız. Verdiğim ölçülerde bu şekilde aynı denk geliyor. Şimdi ipime tığımı alıyorum. Bu işaretlediğim yeri başından buradan herhangi bir yerinden tığımı sabitliyorum buraya ipimi. Şöyle sabitleyelim. Şimdi yapacağımız yer, trabzanları yapacağımız yer. Bu daha önce ördüğümüz yerin hemen bu kısımları. Şu kısımlar. Bakın şuradaki boşluklara yapacağız. Şu şekilde yapıyoruz. Yani normal düz değil. Bu tarafaysa biz bu taraftan yapacağız. Şöyle tığıma ipimi alayım. Buradan geçiriyorum. Ve buradan trabzanı yapmaya başlıyorum. Buradan geçiriyorum. Bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 3 tane yaptım. Bir sonrakine geçeceğim. Şöyle tutarsanız daha kolay oluyor. Bakın şu şekilde her seferinde tutarsanız katlayıp yapması daha kolay oluyor. Zaten yapacağınız yer kendini gösteriyor. Çapraz çapraz gittiği için. Bakın şimdi şurada 3 tane de buraya yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi alta geçiyorum. 1 2 ve 3. Bunlar da bu şekilde örülüyor ve böyle modelleri çıkıyor ortaya. Şimdi bütün hepsini bitirelim ve çantayı bitirelim. Evet, çantamı bitirdim ben. Bu şekilde çok güzel oldu. Ve çok beğendim. Bunu severek bütün yaz kullanmayı düşünüyorum. Göstermeye doyamadım. O kadar beğendim ki. Bakar mısınız? Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.